Arkadaşlar, Disney serüvenlerimin son günündeyim. Sırada Hollywood Studios var. Son zamanlarda yaptığı eşsiz expansion projeleriyle adından çok söz ettiren Hollywood Studios'da yok yine. Ogaz Cantina'da adeta bir outcast gibi içtiğim içecekten, Kylo Ren'in beni benden alan inanılmaz şovuna, Imperial askerlerinin elinden kurtulup içeri sızdığım Star Wars Rise of the Resistance ride'ından Pixar'ın yarattığı eşsiz sinemalar stüdyosuna kadar yine bol eğlenceli, dolu bir gün bizi bekliyor. Hadi gelin siz de benim son Disney Park serüvenimde bana katılın. Hollywood Studios'da dolu bir gün bizi bekliyor arkadaşlar. O yüzden hiç vakit kaybetmeden hemen ilk atraksiyonumuza gidelim. Ya böyle dedim ama bir yanımda park serüvenlerimin sonuna geldiği için, Disney'de park serüvenlerimin sonuna geldiği için üzülmüyor değil. Ama olsun, 1-2 gün sonra sırada Disney Wish gemisi var. Gemide eğlenceye devam edeceğiz arkadaşlar. Orada partiye devam. Şimdi ne diyordum? İlk atraksiyonumuz Mickey and Minnie's Runaway Railway, yani kaçak demiryolu macerası. Çok eğlenceli, ufacık minicik bir atraksiyon. Runaway Railway Ride karışımı ile ara animasyon izlediğiniz bir teknoloji. Tam örneği yok Runaway Railway'in ama şöyle söyleyebilirim, gerçek bir dünyada Disney animasyonunun gerçekten işinde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu eğer merak ettiyseniz bence onun cevabı Runaway Railway'de saklı. Welcome, dancers, welcome. Come. Oh, look at all those bright smiles. Ready, and 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, excellent. You're all waltzing so beautifully together. Oh. Harmony. Now, let's conga! Right around the park. And thanks for sticking with me. Ride nasıldı arkadaşlar? O Typhoon'un 3D maket efi, Minnie'nin arabayla bize yaptırdığı dans mükemmel değil miydi? Ya çok mini ama çok eğlenceli bir ride. Hollywood Studios'da sevdiğim en iyi ride'larımdan bir tanesi diyebilirim. Şimdi bu ride'ı bir kenara bırakalım, sıradaki yerimize hemen geçelim. Toy Story Land, Hollywood Studios'un eklediği yeni bölgelerden bir tanesi. İçeride her şey size orantılı böyle çok büyük yapılmış. Sizin de bir küçük dünyada minicik bir oyuncak olduğunuzu size hatırlatmak için yapmışlar bunu. Gezerken filan bunun böyle çok iyi farkına varıyorsunuz zaten etrafa bakınca. Örneğin Woody, Buzz Lightyear, hatta şu sinemadaki ufacık yeşil askerler vardı ya, hepsi böyle size göre baya böyle devasa boyutta yapılmışlar. Toy Story Land'in 3 atraksiyonu var arkadaşlar. Slinky Dog Dash, Alien Swirling Saucer ve Toy Story Mania. Benim şimdi bineceğim ise Slinky Dog Dash. Nedir yani Slinky Dog Dash? Güzel bir roller coaster. Roller coaster şu sinemadaki şey vardı ya, böyle uzayan köpek oyuncak vardı ya, onu düşünülerek yapılmış. Ride'ın bir yerinde o efeğin aynısını size vermek için şey yapmışlar. Böyle roller coaster düz bir yerde duruyor. Önce sizi geriyorlar, sonra birden bir fırlatıyorlar havaya doğru, deli gibi hızlı gidiyorsunuz. Bayağı eğlenceli bir roller coaster olmuş Slinky Dog. Şimdi Slinky Dog'ı bitirdik. Diğer iki atraksiyona hiç uğramadan aşağı doğru Star Wars bölgesine geçelim. Aslında Alien Swirling Saucer ve Toy Story Mania da çok eğlenceliler ama ben Star Wars bölgesine geçmek için can attığım için dayanamayacağım. Oraya doğru geçeceğim arkadaşlar hemen. Ama siz buraya geldiğinizde kesinlikle benim gibi yapmayın. Bu ikisini de deneyin. Millennium Falcon gerçek hayatta olsaydı ne büyüklükte diye hiç merak ettiyseniz alın size Millennium Falcon. İsmiyle cismiyle karşımızda arkadaşlar.
Star Wars bölgesi inanılmaz derecede etkili. Şimdi bir bölge, yani ne demek istiyorum biraz açalım. Bir sürü oyunu Disney World uygulaması üzerinden tek başınıza ya da arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Örneğin bütün bölgedeki kargoların üzerindeki arabeş yazılarını tarayıp gizli mesajları çözebiliyorsunuz. Sinyal kulelerini hackleyerek Resistance'ların ve First Order'ların mesajlarını dinleyebiliyorsunuz ve en eğlencelisi uygulamadaki mini puzzle'ı çözerek Millennium Falcon'ın yanına geldiğinizde Millennium Falcon'ı hackleyerek harekete geçirebiliyorsunuz. Şimdi Kylo Ren geliyor arkadaşlar. Çekilin yoldan. Show zamanı, show. Your skills would be of value to us. There is a place for you in the First Order. Consider your options while you still can. Travelers, the First Order is out. The First Order Stay back. require your service. Let's go. Are you Clear the way. Move on. your service? Whose traveling is this? Bring them to me. Come here. Excellent. Enough. Let's go. Enough. Now go. You will join the First Order. If you weren't aware, surprise. I want that Resistance spy. The order. She needs to answer some questions. Understood. Wait. What is about the Force? Choose your path wisely. Trooper, Yes, sir. Move clear the way, travelers. that ship, the Millennium Falcon. Move aside. I want to know why it's here. Kylo Ren show nasıldı? Bunların şovuna var ya hasta oluyorum. Bunun aslında biraz daha devamını kendi yerlerinde yapıyorlar. Biraz ileride gemileri var. Orada böyle bizi sorgulama yaparken Kylo Ren generallerinden bir tanesini Force'la boğuyor. Ya lavuk acayip cool değil mi? Kylo Ren adamım ya adamım. Şimdi hiç hız kaybetmeden Star Wars'un ilk ride'ına girelim. Millennium Falcon Smuggler's Run, yani kaçakçıların kaçışı. Ulan kaçakçılar biz mi oluyoruz yoksa? Daha önce bak hiç böyle bu yönden düşünmemiştim. Bu da iyiymiş. Smuggler's Run, yani kaçakçıların kaçışı, yani bizim kaçışımız. Ride'in hikayesi Star Wars'un Son Jedi ile Skywalker'ın yükselişi filmleri arasında geçiyor. Bize pilot, nişancı ve mühendis gibi roller veriyorlar. Hepimiz bu rollere göre Millennium Falcon gemisinin içinde yerimizi alıyoruz. Millennium Falcon geminin otantik hissiyatını veren inanılmaz derecede çılgın bir simülasyon arkadaşlar. Gemide hikaye boyunca etkileşime geçtiğimiz, yerinde basmamız gereken tuşlar var ve her bir bölümün görevi de ayrı. Kısaca Millennium Falcon Smuggler's Run hikaye boyunca her bir aksiyonu kemiklerinize kadar yaşatan çılgın bir simülasyon. Better be faster when we get to green trouble. Right, pilot? Push the flashing button to take off. Pilot on the left. Move your stick to fly right and left. I was just about to say that. Pilot on the right. Pull back on the stick to fly out. And push forward to fly out. Weapons are online. Left, pilot. Hit the goosebumps. Now let's go get that clutch out. Right, pilot. Make the jump to light speed. Yes, the train.
necessary guards are protecting the train. Take them out. They've locked on to us. Take evasive action. We need to defend ourselves. Open fire. There it is. After that train. Flight engineers, fire the harpoon. Now, guys, shoot the cargo, please. Good work. Well, my friends, that could have been much worse. Okay, it's much worse. Yes, you got one. Excellent, my friends. The power of the ship. Well, I grab the coaxium. You see, just as I promised, my friend. Now that the resistance has fatigued, they did something wonderful. Pilots, line up behind the train so we can harpoon that last car. Gunners, shoot the train. Yes, keep matching those controls. The cargo's ready. Keep shooting. Good job, my friends. Yes. We got the coaxium. I will grab it. You keep up to the train. Oh, that's ridiculous. Things are getting too hot. We've got to get out of there. A distraction! Fire the missiles at the train! Fire! It's coming down! Let's fire! Hit the boosters! Boost! We did not die! Let's get out of here! Pilot us in, Ripple. You retrieve 2 containers of coaxium. This would greatly help the resistance. You have heard the First Order and made 2 proud. Now after my modest profit, your cut minus what you owe me for damaging the Falcon is, hey, not bad. Millennium Falcon ile kargo kurtarma görevimiz bittiğine göre Ogas Cantina'da güzel bir drink içme zamanı. Ogas Cantina'yı hem oyunlardan hem de filmlerden hatırlayacaksınız. Ödül avcılarının, kaçakçıların yani bizim ve serseri tüccarların bir araya gelip müzik dinlediği, enerji topladıkları ve görev toplantıları yaptıkları galaktik bir bar. Barın içi de dışı da atmosfer bakımından inanılmaz derece etkileyici. Ya barda en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi şu çılgın psikopat DJ robotu oldu. Ya çok iyi değil mi? Ogas Cantina'nın çok eğlenceli bir drink menüsü var. İsimler falan bayağı komik. Hem alkollü hem de alkolsüz kokteyl seçenekleri sunuyorlar. Ben yine her zamanki favorim olan Fuzzy Tantun'dan aldım. Portakal, şeftali ve vodka karışımlı güzel bir kokteyli. En sevdiğim yönü de üstündeki köpüğü içerken dudağınızı uyuşturuyor arkadaşlar. Ogas Cantina'daki bütün drinklerin böyle ütopik bir yönü var arkadaşlar. Bazısı kuru kafa bardağının içinde geliyor. Bazısında canavar yumurtası gibi şeyler var. Bazısı da radyasyonlu gibi tuhaf renklerde geliyor ama hepsinin böyle güzel bir eğlencesi var. Ogas Cantina'da bir yabancı olduğunuz için size bazen hikaye gereği kötü davranabiliyorlar. Kim olduğunuzla ilgili sorular sorabiliyorlar. O yüzden cevaplarınızı gitmeden önce iyi hazırlayın arkadaşlar. Sorguya çekileceksiniz.
Hogaz Kantina'daki Bounty maceramız da bittiğine göre şimdi hızlıca bir şeyler atıştırmaya geçelim. Star Wars bölgesinde yemek seçeneği sunan iki yer var. İlki Docking Bay, Seven Food and Cargo. Daha çok oturup ana yemek yiyebileceğiniz tarzında bir yer. Benim gittiğim ise Ronto Roasters, Hot Dog ve Burgers tarzında hızlı atıştırmalıklar sunan bir yer. Bu iki yere de şu an bulunduğum bu Batu gezegeninin şu pazar yeri üzerinden gidebiliyorsunuz. Pazar yerini zaten hiç konuşmaya gerek yok. Atmosferi falan inanılmayacak derecede gerçekçi. Sağda solda gift shoplar var. Üstü de yarım kapalı arkadaşlar. Ya dünyada mıyım dersiniz. O derece inandırıcı yapmışlar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam Disney bu projeyi yaparken bir şeyle kaplamayı gözden geçirmişti. Şu Sony'nin Stagecraft teknolojisi vardı ya, Mandalorian'da da kullanmışlardı. Onun gibi bir şeyle gökyüzünü kaplayacaklardı. Efektleri ve hava koşullarını kontrol edeceklerdi ama sonradan vazgeçtiler. Tabii maliyet yüzünden vazgeçmişlerdir ama böyle bir şey hayata geçirilseydi herhalde ben de o gazla lightsaber'ı Darth Vader'ın bir tarafına sokardım. Ronto rapimi de kaptıktan sonra dışarıda balkonda oturmaya bir yer buldum. Şöyle de güzel bir sürpriz oldu arkadaşlar. Chewie'nin yanındaki arkadaş lightsaber'larını yine almışlar. Şovlarına Chewie de gelmiş galiba. Onun böyle muhabbetini yapıyorlardı. Normalde karakterler bir bölgeden bir bölgeye gidiyorlar. Öyle yanlarında falan çok fazla duramıyorsunuz. Fotoğraf falan çekilebiliyorsunuz tabii ama çok fazla vakit geçiremiyorsunuz. Hep böyle bir hareket halindeler. O yüzden bu da benim için yemek yerken çok güzel bir sürpriz oldu. Thank you Chewie. Ronto Roasters'da menülerle birlikte hediyelik kaplarda alabiliyorsunuz. Bir iki seçenek var. Tabii ben yine boş geçmedim. Acid Spitter, Orb Slipper. Kapı çok hoşuma gitti benim. Bir şey içerken falan orb ışık çıkarıyor arkadaşlar. Kabın içinde de ufacık böyle minicik bir yaratık var. Hiç bilmiyorum nerede kullanacağım ama içim eridi. Dayanamadım. Aldım yine. Dun 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 dun. Arkadaşlar bilin bakalım nereye gidiyoruz şu an. Şu ana kadar gördüğünüz bütün ride'ları unutun. Böyle bir teknoloji, böyle bir ride yok. Star Wars fanatikleri ekrana yapışın. Kafatasınızın içindeki beyincüklerinizi zıplattıracağım zevkten. Böyle bir şey yok. İnanamayacaksınız gözlerinize. Kylo Ren'le var ya kucak kucağa geleceksiniz. AT'lerin içinden geçeceksiniz. Bir Jedi olmanın zorluğunu her yerinizde hissedeceksiniz. Trooper'larla kafa kafaya savaş vereceksiniz. Empire tarafından sorguya çekileceksiniz. Böyle bir şey yok. Dark Force'u var ya kemiklerinize kadar hissetmeye hazır olun. Hazır olun. Bu kadar konuşmanın üzerine sıradaki yerimizin ismi Star Wars Rise of the Resistance. Ya bak böyle bir şeyi şöyle söyleyeyim. Hiç Star Wars'un çemberinin etrafından geçmemiş biri olsanız bile bu rayda bindikten sonra haftada 5 defa Star Wars videosu çeken biri olup çıkarsınız. Buraya yazıyorum demedi demeyin. Silahlar, kostümler, geçtiğimiz sığınak alan savaşa gidiyoruz arkadaşlar. Savaşa hazır olun. Incoming transmission from Ray. BB-8, is everyone assembled? Good. Shouldn't you be in flight prep? Recruits, thank you for joining the cause. A covert resistance team led by my friend Finn has infiltrated a First Order Star Destroyer that is now headed to this system. Your outpost on Batu is no longer safe. We have transports waiting to take you to General Organa's secret base on Pucara. I'll regroup with you there. The Resistance desperately needs your help in our fight against Kylo Ren and the First Order. Remember, it is vital that you keep the location of the Pucara base secret. Lieutenant Beck, one of our top commanders, will lead you. Affirmative. Transport is ready. Line up and I shall personally see them delivered. Thank you, Lieutenant. Welcome to the cause. May the Force be with us. Ray'den de gazı aldık. Gidiyoruz. May the Force be with all of us. Dun 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 dun
Tatatan. X-Wing'i gördük ama bari verseydiniz bizi niye bu kargo uçağıyla yolluyorsunuz ya? Bak başımıza bir şey gelecek. Empire'a karşı kargo uçağıyla gidilir mi arkadaşlar? Empire'a karşı ne yapacağız? Patates mi atacağız bu kargo uçağından? Birazdan göreceğiz bakalım Force bizimle mi değil mi? Ben size söylemedim mi? Demedim mi? Al kargo gemisini eklediler. Empire bizi ele geçirdi. Al şimdi de at patatesi. Patates olduk biz olacağız şimdi burada patates. Sessizlik arkadaşlar. Sorgulama başlıyor. May the Force be with us. Very careful about solar radiation. It's damaging to the skin. Interrogation. Get off the ship. Okay. Show them where we came from. This is the ship we came from. Özel sorgulanma odasına aktarılıyoruz. Kylo Ren bizzat kendisi yapacakmış. Darth Vader'ı var ya ensemde hissediyorum. Nasıl bir yerdir burası ya? The Resistance prisoners. You have what I want. You know the location of the secret base, and I will take it from you. We are needed on the bridge. Keep the prisoners here. I will return to finish this personally. O an bu an sorgudan kaçma zamanı. Resistance'lar. Ulan baş kaldırıyoruz. May the Force be with us. Let's go arkadaşlar, hazır mısınız? Sizi bu inanılmaz macerayla baş başa bırakıyorum şimdi. Okay, take this corridor to the turbo lift, then head down to the escape pod base. Those droids are programmed to return you to Batuu. Hurry and don't get caught. Lieutenant Beck will guide you. Recruits, for your safety, stay seated with seatbelts securely fastened. Keep hands, arms, feet, and legs inside the transport and supervise your children. Tell them it's a prisoner transfer. Did it work? Good. Now get a move on. There's a clear path to the turbo lifts at the end of the hallway. Turn right. A probe droid. You're lucky it didn't spot you. Take those turbo lifts and stay out of trouble. Hey, you're not authorized. Wait, those are the prisoners. We have a breach in detention block 3. Your cover is blown. Find an alternate route. Who picked these two droids anyway? Priority alert. Detection There they are! Fire! These escape pods just below us. Take the lifts down. We'll cover you. Hurry! No! I said down! This does not look good. Try to find another way down to the escape pods. The Resistance will attempt to rescue the prisoners. They have neither the resources nor the courage to engage us. You underestimate their conviction. Raise the shields! Shields? I see no evidence. Now! Sound the alarm! All personnel to their stations! Sir, the prisoners have escaped. How brave, but ultimately hopeless. There's nowhere to run.
resistance is about to be destroyed. Okay, you're clear. Your escape pods came in a little off target. Ground crews will meet you outside the wreck. Yaşasın, kurtulduk. Onlar Empire'sa biz de Resistance lan. Öyle diyorum ama şimdi burada roketi bir tarafa yiyormuşum. Sending. Roger that, Bravo. They're coming in hot over Sector 5. Nasıldı? Dediğim kadar var değil mi? Böyle bir şey yok, böyle bir teknoloji de yok. Rise of the Resistance maceramız bittiğine göre şimdi yavaştan dışarı çıkalım. Disney'nin Photopass opsiyonu ile fotoğraf çektirebildiğiniz çok güzel birkaç poz noktaları var. Disney Photopass'ı $185 vererek bütün kaldığınız süreç boyunca, yani Disney'de kaldığınız süreç boyunca ve bütün Disney'nin parklarında kullanabiliyorsunuz. Böyle her parkın belirli noktaları var. Size belirli pozlar ver diyorlar. Sonra fotoğraflara bazı efektler ekleyip size geri veriyorlar. Aynı gün içinde de fotoğrafların dijital versiyonlarını hemen telefonunuzdan görebiliyorsunuz ve hiçbir sınırı yok. İstediğiniz kadar da fotoğraf çektirebiliyorsunuz. Arkadaşlar, Hollywood Studios ile Disney Park maceramın sonuna geldim. Sırada Universal Studios'ların inanılmaz parkı var ve ondan sonra da Disney gibisi ile 4 günlük çılgın bir macera bizi bekliyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye!